Evet. Neredesiniz? Değirmendere'de. Tamam. Bekliyoruz. Okey. Abi böyle küçük çocuk olur da babası akşam oyuncağını getirecek olur ya, böyle heyecandan bekler. Böyle bir munzurluk var içimde. Bir heyecandan bekliyorum şimdi. Arabamız gelecek. Arabamız demeyelim ya, kamyonumuz gelecek büyük. İndireceğiz. Kafamda bir sürü proje var. Halen daha hiçbirine karar vermiş değilim. Değişik ihtimaller söz konusu. Farklı kombinasyonlar var. Ama ilk önce yapacağımız şey kamyonu indirip bir boşaltıp temizleyip bir gündüz gözüyle görmek adam akıllı. Yani oradayken cidden bir aidiyet duygusuyla tam anlamıyla inceleyeme fırsatım olmadı. Fırsat demeyeyim de yani öyle bir şeyim olmadı. Çünkü kafamda bir yandan ne yapacağımı düşünüyordum. Şimdi arabayı indirelim. Önce bazı testler yapacağız. Niye yapmamız gerektiğini de onları da anlatacağım size. Çok işimiz var. Param bir. 3 tane daha gel. Elamet bir şey geldi. Kopardık. Köpük onu. Demek ki bu pistonu böyle kaldıramıyormuşsun. Buradan kaldırınca niye gaz kolu kırıldık ya? Nasıl kalkıyor? Göreceğiz bakalım. Yapacak. Sıkıntı yok, çözeceğiz sıkıntıları.
halledeceğiz. Şimdi düşünüyor musun? Yolun ortasında kaldı. Gaz kolunu İnşallah çıkmıştır ama kırıldı sanırım. Hayır, anlamadım. Normalde kupayı kaldırmaya çalışsan gaz pedalını sökmen lazım. Kırılıyor yoksa. Bizimkini de kırdık daha önce, biliyorum. Ama bu şaseden kaldırıyor. Kırılmaması lazım. Bizim halledebileceğimiz işlerinde sıkıntı yok da, yani anlamadığımız işlerinde sıkıntı var. Mesela şu an normal frene bastığında motor freni de devreye giriyor. Aynı zamanda bir yerden de hava kaçırıyor frene bastığında. Frenler tutmuyor zaten. Motor freniyle ayak freni aynı mekanizma. Şimdi abi olaylar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şu an aracın frenine bastığında motor freniyle ayak freni bir şekilde birbirine karışmış. Aynı mekanizmada devreye giriyorlar. Frene bastığında hava kaçırıyor. Fren de tutmuyor. Motor freni arabayı stop ettirmesi lazım. O da stop da etmiyor. Sıkıntı var. Bulamadık. Öncelikli şeyimiz onu çözmek olacak. Bir de hava inanılmaz geç doluyor. Havayı niye geç doluyor onu da bulmam. Oğlum ona dikkat edin lan. Lan. Onun cıvata somun. Araba tüp malzemesiyle beraber geldi ya. Menteşeler. Bak bizim Unimog'ların farları böyle değildi. Daha kaliteli, orijinal bir şey. Hella'nın zaten de. Kasasından bahsediyorum. Farın içinden değil. Bizim gösterge saatleri de farklı. Bizim 1300'lerden. Şöyle bir yorum yapıyorum çünkü otokar üretimi Defender'larla İngiliz Defender'lar arasında da bazı farklar var. Bizim bu askeriyedeki Unimog'lar Aksaray'da, burada Türkiye'de üretildi. Aksaray'daki fabrikada. Büyük ihtimalle bu Aksaray'daki fabrikada üretilmedi abi. Bu şeyde Almanya'da geldi büyük ihtimalle. İthal geldi. Çünkü gösterge paneli falan çok farklı bizimkinden. Onda Ever Spaceship Webasto var. Onu da aldık. Bu 12 volt hidrolik ünitesi. Bunu şimdi karavan yaptığı zaman karavan kasasını akuple edip karavanı kendi başına indirip kaldırmak için yapacak, çok karışık o işler. Onları anlatacağım şimdi. Bu neymiş? Hidrolik. Orada bir dakika küçük mavi var, indiriyor mu onu? Ha, sıfır rot başları. Bir saniye Cemşit, bakacağım. Yine burada aks körüğüne benziyor. Bir şeyler var burada. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yok derken büyük ihtimalle direksiyon alt plastiği. Aynen, direksiyon alt plastiği yoktu yerinde ama acaba karşılığı nerede? Şöyle mi? Ha, aynen. Konu görünce canım sıkılmıştı biraz. Bak, bizim Unimog'larda böyle güzel plastik parçalar yok. Bizimkiler daha düz hatları, daha şey. Biraz daha böyle tasarımsal olarak ilkel duruyor. Efendim Cemşit? Şimdi abi bu ne biliyor musun? Şöyle anlatayım. Şimdi Mehmet abi şöyle bir proje yapmış kafasında. Bu bir hidrolik kontrol ünitesi. Biraz karışık, izleyicilerin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi abi arabanın dört köşesine 4 tane hidrolik piston koymuş. Ve bunları az önce fark ettiysen arabayı kaldırabildik arkadaki kontrollerinden. 4 tane hidrolik piston koymuş. Niye? Karavanla bir yere gittiğimde yamuk kaldığında arabayı istediğim gibi düzleyebileyim diye. Bunlar motorun şanzımandan tahrikli bir PTO var. PTO'da hidrolik pompasıyla beraber kontrol oluyor. Arabayı yerden kesebiliyor 4 tane pistonla. Yani aracımızda 4 piston var. Onun haricinde 2 tane hidrolik piston. Bak, bir tane burada, bir tane de karşıda konmuş. Bunlar niye konmuş abi? Bunlar da kabini yukarıya kaldırabilmek için koymuş. Ama bunlar PTO'dan tahrik olmuyor. Bunlar elektrikli. Elektrikli ayrı bir tane daha hidrolik ünite koymuş buna.
Niye? Çünkü kabini ne zaman kaldırman gerekir abi? Motor arızalı olduğu zaman. Motor çalışmıyorken kaldıramazsın normal PTO'ya bağlı olursa. Onun için bunu elektrikli düşünmüş, elektrikli yapmış. Onun haricinde 2 tane de piston arkaya koymuş, buraya damper yapmış, kaldırma sistemi yapmış. 4, 6, 2 de burada abi, etti 8 piston. Bir tane de ortada büyük piston var. Bu komple kayar kasa sistem yapmış. Şimdi 9 tane piston arabada var abi. Onun haricinde bak gitmiş 4 tane de bir kamyon kasası yapmış bir tane. Arabayı çift amaçlı kullanmayı hedeflemiş. Demiş ki hem bir Unimog kamyonum olsun hem de Unimog karavanım olsun. 2 kasa yapmış. Bir tane kamyon kasası, bir tane de henüz başladığı ama ilerletmediği şuradaki görünen karavan kasası. Bu arkada görünen elamet ATV motorun girmesi için. Orası arka kısmı. Bir de taban kısmını yapmış. Daha üstüne başlamamış. Oraya ATV motoru sokmak istemiş. Yani şu arkada kalacak olan boşluğa. 2 tane kasa yapmış. Bu kasanın da arkasına, kasanın kendisine 4 tane hidrolik piston koymuş. Bak orada bir tane daha hidrolik kontrol ünitesi var. O da motordan değil, elektrikli. 24 volt. Elektrikle beraber tahrik oluyor. Onu sadece elektriğe bağlıyorsun abi. Şu araba yokken şu kasayı olduğu yerde aşağı indirip yukarı kaldırabiliyorsun. Buradaki elektrikli ünite sayesinde. Yani bu kasayı abi geri kaydırıyorsun. Kendi ayaklarını açıyorsun. Piston bağlantısını kesiyorsun. Bu kasa dışarıda havada ayaklarının üzerinde duruyor. Gidiyorsun. Karavan kasasını alıyorsun. Karavan kasasını nasıl alacaksın? 4 tane hidrolik piston da onu almış abi, yaptırmış. Bak onlar da burada. Onlar henüz montajına geçmemiş. 4 tane hidrolik piston da orada var. Yani 9 arabada 4 tane kamyon kasasında 13. 4 tane de karavan için toplamda 17 tane hidrolik piston yapmış. O 17 hidrolik piston için bir tane karavana akuple olacak hidrolik ünitesi şu. Bunu da 9 çıkışlı almış. Yani 4 tanesini 4 köşeden hidrolik pistonlarla karavana ayağa kaldırmak için almış. Fazla almış. Geri kalanından ne yapabilirsin? İşte arkaya bir tane motosiklet taşıyıcı yaparız belki. İşte açılan bölme yaparız. Veya işte cam böyle açılır balkon yaparız falan filan diye 9'lu çıkış olmuş. Yani burada 9 tane pistonu kumanda edebileceğimiz bir sistem bu. Bunu 12 volt aküyü bağlıyorsun abi. Belki içinde aküsü de vardır, onu da bilmiyorum. Hidrolik motoru da içerisinde 12 volttan çalışan, yağ da içerisinde. Hidrolik çıkışlarını bağladığın anda işte bas, şuradan bak düğmeleri var. Bastığın düğmede piston ileri geri gelecek. Kendi başına çalışan bir hidrolik ünite. Proje abi sapıkça bir proje. Çok ileri seviyede. Ama bununla ilgili bazı şüphe duyduğum kısımlar var. Şu kayar kasa sistemiyle ilgili öncelikle. Nedir duyduğum şüphe? Şu. Normalde Unimog'lar Unimog'un arka kasası normal kamyonlar gibi şasenin üzerinden monte olmaz. Unimog'un özelliği, arazi kabiliyetini sağlayan arka şasisinin esneme kabiliyeti ve bundan dolayı arka şase esnek olduğu için kamyonet kasasını arkadan bir yatak yapıp, bir beşik yapıp Unimog'un şasisine ortadan cıvatayla bağlamışlar. Yani Unimog'un arka kasası arkasında şu şekilde esneme ve oynama hareketlerine müsaade ediyor. Ama yapılan bu sistem bu esneme hareketlerine çok büyük ihtimalle izin vermeyecek. Çok büyük ihtimalle değil, izin vermeyecek. Ve benim düşüncem, bunu araziye sokup kastırdığımızda bu sistemin zarar göreceği yönünde veya üstündeki sisteme zarar vereceği yönünde. Ne yapacağız? Proje çok güzel. Bu projenin ne avantajı var abi? Niye peki abi bu adam bu kadar şey düşünmüş? Şunun için. İstemiş ki Alkoven karavan yapayım. Yani Alkoven dediğimiz ne? Şoför kabinin üzerine uzanan bir yatak bölmesi yapmak istemiş. Biz Unimog'da daha önce anlatmıştık niye yatak olmaz diye. Çünkü Unimog'un kabini yukarıya kalkarak motora müdahale etmeniz gerekiyor. Yani bir otomobilin kaputunu açmak neyse Unimog'un kabinini yukarı kaldırmak da hemen hemen aynı şey. Motora herhangi bir müdahale gerektiğinde, baskı balataya, şanzımana herhangi bir müdahale gerektiğinde veya alttaki işte PTO'ya olsun, şaft çıkışlarına olsun herhangi bir müdahale gerektiğinde bu kupayı kaldırmanız gerekecek. Peki üstte bir karavanın alkoveni varken kupayı kaldırabilir misiniz? Hayır. Ne yapmış abi adam? Kasayı geri kaydırmış, kupayı kaldırmış.
Şu an boşta mı bu? Hemen. Havayı doldurman lazım. O yemiştir ama. Yok, 10 bar var. Saat hepsinden almaz. Ama yok tanklar büyük. Kaldırdı onu bence. Bayağı. Baksana. Buran. Şu arada bir beşik olacak. Bu ikisini birbirine bağlı. Ama bu nasıl beşik olsun birbirine? Olmaz ki. Oğlum o 4 çeker birbirine. Olsun. Nasıl? 4 çeker değil. Beni karıştırmasın. Arkada çeker öyle. Burada beşik olacak. He? Bu kaldırınca Bu indirecek. bu beşiği de aşağı basacak. Bu basacak. Ok attıkça bu basacak. Tamam, o daha kompleks bir sistem de gerek yok da. Ya gerek yok derken normalde yaprak yaylı ya bu sistem. He. Kaldırma sistemi Ama yaprak yaylı. Yaprak yayı olduğu zaman o sistemi kullanabilirsin. Şimdi dingili kaldırdık. Kaldırdık Şimdi ama indireceğiz. verdin mi geri indir. Şimdi diğer körüğü mü dolduruyor? Normalde doldurması lazım ama doldurmuyor. Niye? Peki onu dışarı vermek yerine niye arkaya vermiyor verimlilik anlamında? Hacı şişiriymiş arkaya ya dur. Bağlı bu ya. Bağlı. Abi Bağlı ama sorunlar böyle eğleniyor kafamdan, böyle azalıyor ha. körükleri takamamışlar. 24 voltla neyse. Abi kupanın pistonu elektrikli. Tamam. Diğer tarafta ama çalışmayı yağ yok büyük ihtimalle. Tamam. Ona yağ koymamız lazım. Koyu da kaldıralım onu, o zaman oldu olacak. Onda problem yok. Şu körü görüyor musun? Bak. Evet. Şu anda bu son. Evet. Buna azıcık ayar verilmesi lazım. Az aşağı inmesi lazım. Ha şuradan şu ayar sensörü bunun diyorsun. Bu 10 mu lazım bize? bak. Ha tamam. Nizam yani tıs buradan tahliye eder üstünde sallama. Ha şu araba giderken tıs etmesi bu mu? Aynen Esnediği için vuruyor sensöre, öyle mi? Bu kabinde Bu kabin şu an biraz yüksek diyorum. Bundan dolayı mı yüksek? Şunun ayarından dolayı mı? buradan. Tam 10 mu lazım bize? Ondan az indirebiliriz onu. Tamam, 10 anahtar lazım değil mi? Ha, bunu Buraya ayar indirirsek koymuş. orası oturacak diyorsun. He? Orası oturacak diyorsun orada indirince. Ötede de vardır illaki. Aynı malzemede. Öteki derken önde mi? Yok sağ taraf. Ha sağda da var he. Gevşet az gevşet. Gevşek. Olay anladım. Anladım. Gel öteki tarafa. O senin ayarın. Kupanla yani. Evet. Burada sensör yok. Tamam koymamış. İkisini bir çalıştırmış. Ama yok. O sert, öbürü yumuşadı. Mı? Yok. Yok paralel. O piston basmaz. O piston basarsa bu kupa istemez. Tamam, piston çekecek şeye giriyor ya, kupa takozuna değiyor zaten rülü hacı. Tamam bak bura değil. Tamam. Şu öndekinin cıvataları yok da. Yok. Orada oturmuş zaten. Heh, burayı nereden iptal ediyorsun? Burayı. Niye sabitledi anladın mı? Bu sistemi o kupayı iptal etmeden çalıştıramaz. Takozları iptal etmeden. Tamam. Tamam. Sıkıntımız ne? Sıkıntımız ne? Dersen şu anki sistemde bura bütün yükü taşıyacak. Bu dağılır muhtemelen arazide. Doğru mu? Şimdi burada yük var. Burada yük var. Bir de en arkada yük var. Tamam. Ortadaki takoz da işte alıyor almıyor gibi. Tamam, sen diyorsun ki burada yük olmaması lazım. Yani normalde orijinal öyleyse olmaması Normalde lazım. orijinalinde burada yük yok. Kupa takozlarında var. Bunu sadece kupayı kaldıracağın zaman bağlatıyor sana. Aynen yani sadece damper yaparken. Evet. Hah. Güzel bir noktaya geldik. O zaman bunu kupayı kaldırmıyorken şu cıvataları gevşeteceksin abi. tamam. Bu Süspansiyon yapacağız. bu takozun üzerine binecek. Tamam. Arkaya da takozun üzerine bindireceğiz. Yükü oradan alacağız. İkinci Evet, sorun- çok güzel bir soruna parmak bastın. Tebrik ediyorum seni. İkinci sorun Heh. şu piston kupayı ileri dayanmış bak. Şu anda oraya yerinde değil. Farkındaysan. Evet. Acaba ileri mi dayanmış? Öyle gibi gözüküyor. Pistondan mı? Peki pistonu az bir çektirirsek geri alacak mı onu? Doldurdu mu Cemşit ya? Hayır görmüyorum. Doldur. İndirdim kupayı. Kupanın önünde 2 tane sabit takoz oynar şekilde.
Aynı senin önündeki gibi kalıyor. Daha sağlam olur. Şase uçları var. Kupanın önünde şase uçları var. 2 tane takoz. Arkada da biner bunlar. Şimdi şuraya binen yükümüzde problem yok. Burası sağlam. Yok orada sıkıntı yok. Öndeki aslında takozda bastı mı bir ortası hafif boşta kalır gibi. O da çok önemli değil. İhmal edebiliriz diyelim ama yükü orası almasın diyorsun. Yani, Çamurluk almasın yükü. Tamam. yani oraya yük vermemen lazım. Evet. Bu cıvataların gevşetilmesi lazım abi. Aynen. Boşta durması lazım ki bunları gevşetince de bu zangır zıngır buna vuracak gene. Oraya bir sistem uydurulabilir. Yap hava versin. Ama bir saniye. Cemşit, bunu kaldırırsa gaz pedalını kırar mı? Otellidir Mustafa. Sökmen gerekmiyor mu? Nasıl hayır ya? Emin misin? Kaldırabilir miyim ben bu kabini şu an? Tam kaldırma ya. Tamam, az bir şey kaldıracağım değil mi? Sen bir geri yap abi. Doldur yağını. Dur. Burayı. Yağ tam doldurabilecek misin usta? Tellusu ben ne için aldıydım ya? Hidrolik basınç ya, bir şey için aldım. Yaramda fazla var. Kaçırıyor mu usta? Yok tam doldurun, yetmiyor piston. Tam doldur diyor. Pistonun hepsi boş ya. Az indir. Gazı yukarıda tutman lazım. Yukarı gidip gelme. Kaldır. Kontrol ede kaldır. O öndeki takoz ne yapıyor? Orijinalde ikisi şey. Ortada boşta kalanlar cıvatasız. Çift kabin olduğu için onun büyük ihtimalle öndeki ile arkadaki cıvatalı, ortası oturmalı. 4 cıvatası, 6 cıvatası, ona da 4 cıvatası kaysın demek ki. Neyse o çok sorun değil. Tamam. Şu semer aynen onda var. Aynen. Şu semer aynen orada. Aynen. Şimdi asıl büyük sıkıntıya gelelim. Şimdi normalde biz karavanı yaparken Unimog'un kendi orijinal semerini kullanıyoruz. Bunda yok. Bunlardan peyadası yapmış, semer işini iptal etmiş. Bu Unimog'un normalde bu arkasının oynaması lazım. Ya Unimog'un özelliği zaten şasenin oynaması. Zaten olay şu, şöyle istemiyor abi. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi bizim arka kasamız şuraya şöyle ortadan bağlı. Tamam mı? Tamam güzel. Bak bir de orada bak mazot deposunun önünde 2 tane kulak var. Tamam. Oraya da öyle ortadan bağlı. Beşikle beraber. 2 tane beşiği var bunun. Ortada da şöyle 2 tane kelepçemiz var. Şuradan Oturabilirsin. bu traverse bağlanıyor şöyle kelepçe, boru kelepçe gibi. Aynı alttan da 2 tane şeyi var. Kasaya bağlantı noktası ne? Tek mi orada? Abi bak burada bir tane travers var. Tamam. Tamam mı? Ortadan tek cıvatayla beşik var. Ha tamam. Orada da bir beşik var, burada da bir beşik. Önden arka beşik. Şurada ortada 2 tane ama şey var. Şimdi Sağa sola devrilmesini engelleyen tamam. 2 tane kelepçe var. Şu kutuyu görüyor musun ya? Bu kutu zaten oynamaz. Yani şu arada bir... Ben de şunu diyorum, zaten şöyle bir burulmayı alıyor bu. Bak bu arada o da yok. Çünkü bura güç merkezi. Tamam ama nereye Şu de var? arada yok. Bak şu bir Bak o cıvatayla şu cıvata arasında çaprazda var bence. İşte bak esnek yer orası. Kavisli olan yer var ya. Evet. Kavisli olan yer esnek yer. Bu arabanın esnediği yer orası. Adam neyi düşünmüş? Süspansiyon esnerken artikülasyonda yaptığı salınımı az da olsa şasiden de veriyor. Yani. Niye veriyor? Vurulmada arabayı vurmuyor. Şu yay kulelerinin tasarımının farkında mısın? Bak normalde yay kulesi bizim dediğimiz şuradan bir kep olur. İşte değil bak şu arada da esnemek var. Bak normalde burada bir kep olur, bu yay bu kepe basar. Aynen. Ama adam burada ne yapmış abi? Hatta Şuraya bir travers atmış. Travers koyuyor. Bu traversi bak 2 kepi birbirine bağlamış. Buradan şöyle bir sistem yapıp bak buradaki yükü şuraya ciddi yük bindiriyor. Yani bu aslında buraya Yükü buraya taşımış, şurada esnek bir alan oluşturmuş, trakbarı da buraya koymuş. anladın mı? Ya. Şimdi orası götünü oynatıyor çünkü şasini. Ama bunu bizim ustalar anlatamaz. Ya abi şimdi bak yani
İnanılmaz bir iş yapılmış orada. Gerçekten ciddi emek ve para harcanmış. Elazığ'daki ustadan bahsediyorum. Yani şu sistemi Türkiye'de çok iyi bilen zaten kimse yok. Şimdi ustaya anlatıyorum ki usta şimdi kamyon ustası, tamam mı? Abi diyorum bak sen normal kamyon yapmışsın eyvallah ama bak bu özel bir araba. Bu Unimog. Yani bu sistem bunda olmaz. Ya diyor nasıl olur filan. Şimdi diyorum ya büyük ihtimalle senin bu yaptığın sistem ilk araziye çıktığında kıracak dedim yani bir şey. O aradaki fiberlerini ya patlatacak, ya kasacak, ya eğecek. Bir sıkıntı çıkaracak. Ses yapacak. Veya ses yapacak. Şimdi ben de emin değilim. Ben de Emin emin değilim. gerek yok abi. Şase üstüne şase bindirdiği anda bu arada ne kadar istemezse şu arada bir oynak zemin oluyor. Ne yapıyor? Bu birbirine sürterek hiçbir şey yapmasa, bir yeri kırmasa dahi bu arada pas atmaz. Kusacak mı buradan aşağıya. Oldu mu yaptığın iş? Olmadı. Bu araya Pasa razıyız abi. Hani pasa razıyız da tek sıkıntımız o mu olacak? Şimdi en son hani şöyle bir ihtimalden de şey yapıyorum. O kızak sisteminin içinde de bir kendi boşluğu var gene iyi kötü. Tabii ki. Yani buradaki salınıma izin verir mi oradaki boşluk? Abi sen o sistemi gene aynı şekilde şuradaki Salıncak sistemi. Semerli salıncak Semer sistemini yaparsan kızak sistemini iptal edeceğiz onu. iptal etmeye gerek yok. Nasıl yapacağız? Onu aşarız. Nasıl açacağız? Gel bakalım. Genelde kopya çekeceğiz. Salıncak sistemini kopya çekmeye gerek yok. Salıncak sistemi Yok şu konuda kopya. Şu şasenin başına buyruk bağımsız hareketini gene şaseye vereceğim. tamam nasıl vereceğimizi söylüyorum. O arabanın orijinal salıncak sistemli kasasını da aldım. Tamam. İtfaiye kasası var. Altında o sistem var. Salıncak sistemi var. O sistemi söküp ben yaptığım işin üzerine inşa ettim. Ama ya bu kaya kasa sisteminde bozmak istemiyorum. Orada tıkanıyorum şu an. Ya burada çok güzel bir iş yapılmış. Bunu bozmak yazık günah ya. Bitirmiş. Ya ustaya diyorum usta sen sökmedin mi üzerindeki yangın şeyini? Diyor ki ben söktüm. Arka şaftlı benzin girişi de burada bak. Arka şartlı su pompasının girişi. Tamam bunu su bombası yapmış adam. Aha. Ama bu normalde arka vinç koy. Aynı şekilde şaftlı vinç. Ha oradaki şey onun diyorsun. Şimdi peki Şimdi bak bunun tonajı senin karavana göre çok fazla. ne? Şu bağlantıları. Atıyorum bu 10 tonluk bir sistem. Tabii Yani alttaki altyapı 10 tonu taşır. taşır. Şimdi bizim karavanımız 10 ton olacak mı? Yok bizim sistemimiz hala taşır. Olmaz. Ne yapacaksın sen burada? Şu şase sisteminin bağlantıları orantılı bir şekilde açacaksın, arabaya yiyeceksin. Açmaya gerek yok. O şaseyi olduğu gibi kullanıp etrafına platform inşa edeceğim onu. Ama mesafe bayağı uzadı ya. Uzasın. Şase uzadı. Abi şu şasenin üzerine ekstra şase koymuş. İçinde de takviye. İçinde takviye yok. Şu takviye orijinal mi? Hangisi? Şurada bak. Şasenin Ortadaki mi? iç yanağında. O orijinal çünkü o boru travers içinden geçiyor abi. Ha, travesin yükünü alıyor değil mi? Aha. Tamam. Yani bizim arabada yok o çünkü bu 2150 bu uzun şase farklı. Bu adam sistemi abi üstü koyduğu şaseden aldı. Tamam mı? Bunda seni zorlayacak bir şey yok. Bu şaseyi atacaksın. He. O şaseyi aynı zamanda malzemeyi kuracaksın içine. O zaman damper sistemi Onu aynı olduğu gibi kullan. nasıl kullanacaksın? Abi şu mesafe, şu arkada yaptığın menteşe var ya. Evet. Onu söktün aldın. Şuradan. He. Söktün aldın. Şunu da diyelim farzına komple alacağın aşağıda. Şunu da şuradan kestim. Bu da sende. Şu kısım. Zaten bunun bağlantı noktası bir bura var. Bir oraya. Yani sen şunu diyorsun. Aynı o platformu. Sen o bunu bir defa sök at diyorsun. Bunu Yani at komple kenara at. koy. O platformu gel bunun üzerine koy. Bunu gel o platforma Diz tak. onun üstü. Diz onun üzerine diyorsun. Zaten bak şuradan önünün olmasının bir mantığı yok. Piston burada. Şu kaldırma pistonu. Şimdi sen kaldırma işini yapmayacaksan bu kaldırma pistonuna da gerek. Kaldırma işini de aslında yapmayacağım. Benim için şu an Senin için sadece şu bölmenin genişleyip ve üstten karavanı kurtarmak. Kupaya kaldırmak için. ya o da şöyle alkoven yaparsak üzerine lazım. Yani karavanın kupanın üzerine karavan devam ettirirsen lazım. Kupanın üzerine karavanı devam ettirmezsen bu sisteme de benim ihtiyacım. Yani o senin dediğin iş.
Ama inanılmaz bir iş yapılmış, kıyamaydım ona da yani. Düşünsene abi. Ama Abi şu sistemler, şurada sadece adam bunu verdi malzeme 2 tane vinç yaparız. 2 tane vinç. Bomlu vinç yaparız. adamı Bak şunu koy. adamı kafa Bak, nasıl şunu koyma. Şunu al. Ona Şuraya ihtiyacım bir yok. tane bak. Şuradan Bir de başladık. lafını bölüyorum. Ağırlıkta abi benim ihtiyacım yok. Aynen öyle. Bak şuradan başladık. Bir tane kol. Şuradan geldik şuraya. Tamam. Çıktık şuraya leşe. Tamam. Uzun da kanca. Pistonu da koyduk altına. O kol boyu kadar bir piston. Tamam. Yani sen şunu diyorsun. Bu adamın bu kasayı indirip yere diğerini alması için bu tersibata ihtiyacı Yok. yoktur. Tek bir şeyle bunu indirip Aynen. ondan takıp alırdı üstüne. 2 tane makara Makaranın koyacaksın üzerine oraya. kızakla yürütecek. Kızaklı burası. Burada hiç şeye gerek yok. Onu gördüm ben. Abi- Konteyner alıp sırtına indiriyor öyle. Kol geliyor böyle, tamper yapıyor arkaya. Çıkıyorsun dedi, o kanca orada L. Gidip yanaşıyorsun dedi, takıyor benzer gibi. Allah'ım üstüne. Yani. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. İzleyenler kızacak belki ama ben bunu kesip tek kabin yaptım. Arabamızda bütün bir günü hiçbir şey yapmadan akşam ederek bitirdik. Önce arabayı tanımaya çalıştık. Bayağı bir şeyini çözdük. İşte hava kompresörü geç dolduruyordu. Onu bulduk. Kompresörün emiş borusunda sıkıntı vardı. Katlanmıştı. Onu değiştik. Yırtılmıştı. Hidrolik sistemlerini çözdük. Onları anladık. Kabinin hidroliğinin yağı hiç yoktu. Boşalmıştı. Onu tamamladık. Yaptık. Başka ne yaptık lan? Bir şeyini daha yaptık. Vites kolu bozuktu. Onu yaptık. Frene bastığında arkadaki borulardan bir tanesinden hava kaçırıyordu ve kompresör hava şeylerini, tanklarını boşaltıyordu. Kaçağı bulduk, boruyu değiştik. Bayağı yani ilk günden yol kat ettik. Arabanın içerisini tamamıyla şey yaptık. Ama araçla ilgili ne yapacağımıza karar veremedik. Seçeneklerimiz becerebilirsek arabayı 6x6'ya çevirmek 1. Dingili olduğu gibi bırakmak, boş dingili 6x4 yapmak 2. Dingili çıkarıp 4x4'e çevirmek 3. Dingili çıkarıp 4x4 iken dingili biraz daha geriye almak 5. Bunlar aracın dingiliyle ilgili opsiyonlar. Kayar kasa sistemin olduğu gibi bırakmak 1. Kayar kasa sistemini bizim beşikli sisteme, orijinal Unimog'un bağlantı beşikli sistemine adapte etmek 2. Bir de kayar kasa sistemini iptal edip beşikli sistemde orijinalini yapmak 3. Bunlar da birer opsiyon. 5'li de 3'ten çarpmak lazım. Bunların kombinasyonları da mevcut. Bir de alkoven yapalım mı, yapmayalım mı? Eğer alkoven yapmayacaksak kayar kasaya da ihtiyacımız yok. Bu da seçenekleri ona göre daraltacak. Sizlerin de görüş ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu araca video çekilmeden vida sıkılmayacak. Tüm seriyi çok detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Bu aracın çekim videolarını kaçırmamak için hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olun. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtin. Bu aracı birlikte yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.